İsmim Elmira Okuş. 41 yaşındayım. Azerbaycan Bakü doğumluyum. Ee, Annem Rus ama Bakü doğumlu. Orada büyüdük, yaşadık. Okullarımızı da orada bitirdik. Türkiye'de 16 seneyim. Evlendim. Neredeyse 10 sene Bakü'de oturdum. Gerisi kalan zamanı burada, İstanbul'da oturuyorum. Benim çevrem daha çok Ruslardan oluştuğu için daha çok Hristiyanlar vardı. Arkadaşlarım mesela babaanneleri, anneanneleri çok Hristiyan vardı ve bizi çocuk olarak taşıyorlardı. Kiliseye taşıyorlardı Paskalya zamanında. Ve ben o ortamları hiç sevmiyordum nedense bilmiyorum. Çocukluğumdan beri bana çok ağır geliyordu kilise, o kokular, o sesler. Çok enteresan bir şekilde ben onlara alışamadım. Yani etrafta yani Müslüman olmadan önce daha çok evet Hristiyanlık tanıyorum. Yani Müslümanları sadece Müslüman olduğum zaman tanıştım diyeyim daha çok. Aslında hiçbir ilgim yoktu. Hiç yani nedir, din nedir bilmiyorum. Bizi böyle yetiştirmediler. Yani bizde daha çok eski Sovyet ülkemiz olduğu için din konusu hiçbir yerde geçmedi. Hiç zaman. Ne okulda ne evde. Yani daha çok biz böyle nasıl desem sosyal mi, sosyete mi diyorlar ona. Öyle büyüdük. Yani okuyacağız, çalışmaya başlayacağız, evleneceğiz, böyle gideceğiz. Yani din konusu hiç açılmıyordu, hiç zaman. Ne evde ne dışarıda. Yani İslam'la nasıl tanıştım? Arkadaşım vardı. O bir kızlarla tanışmış. Ve oraya gitmeye başlamış sohbetlere, Koranlara ve tek başına gitmemek için beni taşıyordu yanına. Gel benimle. Ay ne işim var benim orada? Niye gideyim ben? Gel benimle ben sıkılıyorum. Ben tek başına gidemem. Öyle ben bir Müslüman toplulukla karşılaştım. Daha önce hiç görmedim insanlarla, onlarla düşüncelerle karşılaştım ve çok merak ettim. En çok da hicap, kıyafet onları merak ettim. Çünkü çok enteresan bana geliyordu. Çünkü kızlar onların içinde o kadar güzellerdi ki. Müthişlerdi yani. Böyle melek gibi bir şey bana geliyordu sanki. Cidden hala da öyle. Yani o yüzden İslam'a daha çok beni bağlayan kıyafetti aslında. Çok çünkü bizim toplumluk için çok enteresan bir şeydi. Yani Bakü'de o zaman belki bilirsiniz Türk kızlar vardı okuyanlar. Sadece onları kapalı görüyorduk. Ve zaten öyle bir insanlara denk geldik. Çok Allah razı olsun. Aslında olmadı. Dediğim gibi yavaş yavaş yani tanışa bile bile öğrene geldim. Ve bu daha iyi oldu, çok iyi oldu. Tabii ki de sonra bu insanları görünce, Kur'an'ı, sünneti öğrenince tabii ki değişmiş. Zaten sanırım orada kırılma noktası oldu sonradan. Çünkü çok değişik bir şeydi benim için. Yani sanki diyelim Mars ve Dünya çok ayrı bir şeydi. Enteresan yani. Sanki bu insanlar bu dünyadan değildi gibi benim için. Sanırım ahlak olacak. Ahlak, yardım. Çünkü Müslümanlar birbirine çok hani aynı bir vücut gibi aslında. Yani birbirine çok destek. Bir şey varsa sıkıntı koşanlar, yardım olanlar, manevi olsun, maddi olsun her şekilde. Bunu daha önce hiç bilmiyordum. Yani hiç tanışmadım öyle şeylerle. Beni etkiledi. Yani çok güler yüzlü, çok dürüst insanlarla karşılaştım. Dediğim gibi bir Rus arkadaşım var. O benden daha önce senelerce önce Müslüman olan bir bayan. Ailesi de öyle, annesi de, eşi de hepsi Müslüman oldular maşallah. O bana çok yardım etti. O manevi destek verdi çok bana. Biz çok görüştük, çok okuduk beraber, çok öğrendik.
Bana yolları gösterdi. Bu doğru, bu doğru değil. Böyle olmaz, şöyle olmaz, böyle olur. Ama sürekli hikmet gösterdi. O çok önemli oldu. Ahlakla, sabırla. Yani ondan gördüm çok destek. Çünkü etraftaki evet destek hiç görmedim. Annemden hiç görmedim. Annem çok karşıydı. Annemler çok. Yani her şeye karşıydı. Kıyafetime, düşüncelerime, her şeyime. Ama normal. Onları şey yapmıyorum. Suçlamıyorum çünkü bu normal bir şey. Bizim için din bir acayip bir şeydi. Yani dindar olmak, hele Müslüman olmak, hele genç kızı kapanmak, namaz kılmak, evde kalmış gibi bir şey oluyordu. Sanırım sadece Allah eksikti. Başka bir şey eksik. Çünkü çok gençtim ben. Yani 18-19 yaşlarında ben tanıştım. Yani o zaman bu duyguları hatırlamam çok fazla ama sanırım evet boşluk, çok büyük boşluk demekti. Çünkü her şeyi doldurdu o Müslüman olduktan sonra. Korkunç, karanlık. Yani çok kötü şeyleri aslında düşünüyorduk. Çünkü aslında bizi kışkırtmıyorlardı. Fakat aynı zamanda da din konusu okulda geçmiyor. Hala da bizde din derslerimiz yok memleketimizde. Bize öğretmiyorlardı. Din nedir? Yani din hiç gündemimizde yoktu. O yüzden İslamiyet böyle acayip bir şeydi. Yani dediğim gibi bir karanlık, evde kapanma, insanlarla iletişimi kesmek, hiçbir şekilde bir yerde çalışamamak, kadınlar sadece evde oturuyorlar, kendini kapatıyorlar, işte sadece çocuk doğuruyorlar, başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Bize böyle hani eğer biliyorsak, biliyorduk, öyle biliyorduk yani. Yani onun böyle açık, aydınlık, her şey yapabiliyorsun, okuyabiliyorsun, ne bileyim dışarı çıkabiliyorsun, eğitim alabiliyorsun. Kimse anlatmadı. O yüzden yani kötü biliyorduk diyelim. Kötü. Çok kötü. Özellikle annem çok kötü. O hiç kabul etmek istemiyordu. Nasıl sen giyineceksin? Bu bir kıyafet, bir nene kıyafeti gibi bir şey. Yapamazsın bunu. Bana hiç yapamazsın bunu. Çünkü onun benimle alakalı başka bir planlarım vardı. Yani dediğim gibi işte okumak, çalışmak, böyle yani ne bileyim güzel giyinmek. Çünkü biliyorsunuz Rus bayanlar çok kendine bakan bir toplum. Benim annem 70 yaşında bile manikür pedikür yaptıran bir bayandı. Ciddi bir şekilde yani. Ve bizi de böyle yetiştirmek istiyordu. Yani bunu normal, güzel, bu böyle olmalı diyordu. Ve ben etek giyeceğim, başımı kapatacağım, işte ne bileyim Müslüman olacağım dediği zaman korkunç bir şekilde karşılaştı. Ben seni eve almam, ben nasıl yani domuz eti yememek? Ne demek bu şimdi? Nereden çıktı bu şimdi? Yedireceğim diyordu bana. Dedim ki yedir o zaman senin günahın yani bilmeden sana yapacağım, yedireceğim. Kıyafete karşı çok çıktılar. Yani baya bir evden korkuyordum çıkmaya öyle. Yani nasıl tepki alacağım korkuyordum. Öyle. Evde zaten hiç kıyafetim de yoktu normal. Böyle kapanmak için. İlk maaştan etek aldım kendime. Bir de ceket aldım, onu hatırlıyorum. Bir tane başörtü aldım kendim. Giyindim. Nefes aldım. Dedim ki ben böyle çıkacağım. Bitti bu kadar. Eşimle tanıştığım zaman anlattım benim ilgi duyduğum İslamiyet'e, başörtü. Özellikle başörtü. Nedense ben başörtüye takıldım. Neden söyleyeyim size? Çünkü yemeğe çok düşkündüm. Bana oruç dediler. Oruç nedir sordum. Bir ay boyu yemek yememek. Nasıl yani diyordum. İşte akşamları yiyeceksin. Bir de çok erken sabah kalkacaksın. O da mı yiyeceksin? Olamazdım böyle bir şey. Ben yapamam. Yaparsın dediler bana. Yapamam yani çok zor. Namaz dediler. Namaz nedir? İşte 5 vakit namaz kılacaksın. Bir sabah, öğlen, akşam.
Ben çalışıyorum. Ben nerede kalacağım? Ben abdest nerede alacağım? Olamaz dedim. Mümkün değil. O kadar karşıydım ki böyle şeyleri. Nasıl dedim, böyle katı şeyler var. Yani bunları illa yapmam mı gerekiyor? Evet. Yapmasan olmaz mı? Yok, olmaz. Yapacaksın. İşte dediğim gibi Allahu Teala her kendin kulunu daha iyi biliyor ve beni tamamen hicapla şey yapmış. Öyle bir getirmiş ki namazıma da, orucuma da, her şeyime. Yani eşime anlattım. Biz tanıştığımız zaman istediğimi anlattım. O da buna kapıldı. Buldum bir Rus, bir de Müslüman olursa süper olur. Öyle de oldu açıkçası. Evlendiğim gün nikaha gittiğim zaman zaten kapandım. Bir daha da açılmadım. Öyle. Ondan sonra annem zaten hiçbir şey diyemedi. Çünkü başım var artık. Eşim var. O hallediyor. Ona kalmadım artık. O yüzden bir şey diyemedi. Samimi olmak. Aynı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. Ne zaman sordular ya ona, hani samimiyet nedir? O da demiş ki kitaba, Allah'a, peygambere samimi olmak. Ne zaman samimiyet yakalarlarsa o zaman her şey olur. Samimiyetsizlik yapmasınlar. Mutlaka samimi olsunlar. Araştırıyorlarsa, yani müminin silahı duadır. Dua etsinler. Çünkü çok var öyle insan. Doğru yol bulamıyorlar. Gerçekten bulamıyorlar. Allah'a yalvarıyorlar ve Allah veriyor. Onu tavsiye ederim. Ve daha yumuşak olmak, daha ahlaklı olmak, daha araştırıcı olmak. Bilmiyorum. Güzel arkadaşları yapmak, Müslümanların arasında ama. Onları tavsiye ederdim. O zaman da söyledim, bugün de söylüyorum. Başörtümü çıkartmak gerekirse başımla çıkarsınlar. Yani yok etsinler, yoksa başka türlü. Hani namazla ilgili de aynı şey. Geçen mesela eşim aynı diyor ki sen hatırlamazsın diyor ama ben sana hatırlatırım diyor. Biz yeni evlendikten sonra diyor sen namaz kılarken çok ağladın diyor. Ben de sordum niye ağlıyorsun? Sen de cevap verdin ki ben hayatımda bir namaz kıldım, o namazı arıyorum. Sonra aklıma geldi, evet ben yeni Müslüman olduktan sonra bir namaz kıldım. Bir enteresan bir şekilde uyandığım zaman saat sesi beni uyandırdı. Tık 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 tık. Oysa ben namaz kılıyorum. Nereye gittim? Nasıl dua okudum? Nasıl namaz kıldım bilmiyorum. Namaz kılıyorum ama. Yani öyle bir şey de yaşadım. Yani açıkçası kendimi buldum. Bu kadar. Bana kafidir. Başka bir şey istemiyorum. Yeter ki Allahu Teala bizi yani Müslüman olarak alsın buradan. Başka bir şey yok yani. Başka isteğim yok. Daha çok o taraf için yaşamak için çabalamak gerekiyor. Burada her şey hafif tutmak gerekiyor. Bütün bagajları, valizleri hafif olsunlar. Oraya taşıyacak güzel şeyler olsunlar, kötü şeyler olmasın. Değerli bir, nasıl desem, ilim adamım desem, öyle yeridir yani. O hep şunu diyor, ne kadar yani bu dünyadan kurtulun. Ne kadar yani atabilirsiniz. Mesela nasıl havalanıyor balon? Atarak her şey. Böyle diyor atın her şeyi bu dünyadan. Yapabileceğiniz kadar atın. Yani kötülükler olsun, nefs olsun, ne bileyim. Sizi bu dünyada tutan her şeyden kurtulun diyor. Yani oldukça kurtulun. Yani böyle. Ben o sözleri çok hani kendime yaptım. Kazdım kafama. O yüzden bu dünyaya şey yapmak istemiyorum. Bağlanmak istemiyorum. O yüzden oldukça her şeyi hafif tutmaya çalışıyorum. Mesela anneniz şey demiş ya hani bilmeden işte domuz eti falan getirebilir. Hiç öyle girişimleri oldu mu? Yani hiç ona denk geldiniz mi? Hani bazıları işten için sinir olur ama hani anne şefkatidir yapmaz. Yapmadı. Hatta sonradan mesela eve gelen insanlara, eğer erkek ise diyelim bir şey için geldi. Sen bir dur, benim kızım kapalı. Sonra seslenir bana, elimi giyin, birisi geldi. Tabii. Ya da mesela markete gidip ben helal salam arıyorum, benim kızım yemiyor diyenlerden de. Evet, sonradan öyle oldu. Evet, tabii. Yani hala kabul
gitmemiş olanlar da geliyor çünkü. Yani yıllar geçmiş. Annesi Israrla babası değil mi? konuşmuyor. Evet. Ya da işte gittiği zaman sorun çıkartıyorlar. İşte içki içeceksin illa diyenler çıkıyor. Oo, Yani o yüzden çok kötü. Sizin yaşantınıza, hal ve hareketlerinizin değişikliğine kendi gözleriyle şahit olduğu için muhtemelen acaba onun içinde de bir şey oluşmuş mudur? Hani Müslümanlığa karşı ısınma veya ne bileyim Müslüman olma gibi düşünmüş olabilir mi? Ben şuna inanıyorum. Biz Çünkü mesela ben ve benim özür dilerim. İlk başta çok kızıp evden eve sokmam değil Evet. de sonra marketlerden helal salam arayan kişi bence büyük bir değişiklik yaşamış. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Güzel. Çünkü şöyle enteresan bir şekilde diyorum ya, Allah bir aileye iki farklı şey verdi. Beni yani Müslüman olarak ve ablamı Yahova şahitleri olarak. Hala mı? Evet, benim ablam ya Ablam. bir de hem de çok koyulardan artık bir 10 seneden beri. Evet. En tehlikeli şey. Evet, enteresan bir şekilde ve o onunla yaşadı. Ben buradayken o onunla yaşadı zaten sonuna kadar zaten onunla yaşadı. Fakat beni ve benim arkadaşlarımı kabul ettiği gibi onu kabul etmedi. Yani sürekli onunla tartışma konusunda, sürekli siz Yahudisiniz diyordu ona. Gelmesinler senin arkadaşların buraya. Onları sevmiyorum. Oysa o arkadaşlar ahlaki olarak çok enteresan bir düzgünlük var. Annem hiç sevmedi. Yani bilmiyorum neden. Allah herhalde vermiyordu ama benim arkadaşlarım çok severdi. Yani benimle birlikte. Ya biz ona bunu hissettirdik. Yani ne bileyim bilmiyorum herhalde ahlaki olarak ama bilemiyorum. Bu Allah'ın işi. Hiç sevmiyordu. Bir buraya gelmesinler diyordu. Hiç istemiyorum. O diyor ki onlar sana ne yapıyor anne? Sen niye öyle diyorsun? Gelmesinler. Sevmiyorum o kadar.